Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere iki farklı dökme tekniğiyle ve pişirmesiyle şahane bir lokma tatlısı tarifi vermek istiyorum. İlk olarak tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 4 su bardağı elenmiş unun üzerine 1 paket kuru maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 şimdik tuz ekliyorum. 2,5 su bardağı ılık su ekleyerek akışkan yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Eğer ununuz çok kaliteli ise bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Hamurumu pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Evet, yoğurduğum hamuru üzerini kapatıyorum. Yarım saat mayalanmayı bırakıyorum. Evet, yarım saat sonra gördüğünüz gibi göz göz oldu hamurum. Tekrardan karıştırıyorum. Rahat sıkabilmek için bir pet şişeye hamurumun bir miktarını alıyorum. Pet şişenin kapağını ısıttığım bir bıçak yardımıyla yuvarlak şekilde kesiyorum. Tavama bolca yağ alıyorum. Yağımı hafif bir şekilde ısıtıyorum. Pet şişe yardımıyla lokmalarımı sıkıyorum. Makasla keserek şekil veriyorum. Tavamı fazla olmayacak şekilde doldurmadan lokmalarımı döküyorum. Evet, lokmalarımı döktüm. Tavamı hafif bir şekilde sallayarak kızartmaya bırakıyorum lokmalarımı. Kızarınca ara ara karıştırıyorum. Her tarafın eşit bir şekilde kızarmasını sağlıyorum. Evet, kızaran lokmalarımı bir tepsinin üzerine peçete serdim. Fazla yağını süzdürerek tepsimin üzerine alıyorum. Evet, tavama lokmalarımı dökmeye devam ediyorum. Bu aşamada ocağın altı kapalı. Vaktiniz varsa hafif bir şekilde soğutmayı bırakın yağınızı. Tavamı hafif hafif sallayarak kabarmalarını sağlıyorum. Kızarınca karıştırarak eşit bir şekilde her tarafın kızarmasına yardımcı oluyorum. Evet, kızaran lokma tatlılarımı tepsime alıyorum yağını süzdürerek. İlk kızarttığım lokma tatlılarımı yağın içine tekrardan alarak ikinci kez kızartmaya bırakıyorum. Bu sayede çıtır çıtır lokma tatlılarımız olacak. Evet, ikinci kez kontrollü bir şekilde lokma tatlılarımı kızartıyorum. Yeteri kadar kızarınca fazla yağını süzdürerek alıyorum. Kalan lokma tatlılarımı
yağın içine alarak kızartmaya devam ediyorum. Akşamdan hazırladığım 2,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1 dilim limon ile 20-25 dakika kıvam alan soğuk şerbetimin içine lokma tatlılarımı atıyorum. Şerbetin içinde 5 dakika bekletiyorum. Ara ara karıştırıyorum. Evet, ikinci kez kızarttığım lokma tatlıların fazla yağını süzerek tepsime alıyorum. Evet, şerbetin içine kalan lokma tatlılarımı atıyorum. Bir 5 dakika şerbette kalmasını sağlıyorum. Ara ara karıştırıyorum. Daha sonra servis tabağına alıyorum lokma tatlılarımı. Fazla şerbetini süzdürerek servis tabağına alıyorum. Kalan hamuruma yarım tatlı kaşığı tuz, bir miktar da çörek otu ekliyorum ve karıştırıyorum elimle. Hamurumu sıkma poşetine alıyorum, tamamını. Evet, sıkma poşetime bağlıyorum. Ucunu da yeteri büyüklükte keserek yağımın içine atıyorum lokmalarımı. Bir makas yardımıyla kesiyorum. İki yöntemle de lokma tatlısı hazırlayabilirsiniz. Veya benim gibi yarısını lokma tatlısı, yarısını tuzlu yapabilirsiniz. Evet, lokma tatlılarımı dökmeye devam ediyorum. Ara ara karıştırarak eşit bir şekilde kızarmasını sağlıyorum. Evet, kızaran lokmalarımı peçete serilmiş tepsinin üzerine alıyorum. Kalan hamurumu aynı teknikle dökmeye devam ediyorum. Evet, lokmalarımı ara ara karıştırarak kızartıyorum. Kızaran lokmalarımı tepsiye alıyorum. Gene lokma tatlısında yaptığımız gibi ilk kızarttığım lokmaları
tavama alarak ikinci kez kızartmaya bırakıyorum. Bu sayede çıtır çıtır lokmalar elde etmiş oluyoruz. Evet, lokma tatlımın üzerine bolca Antep fıstığı serperek servise hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.